Ama şimdi size arkadaşlar nefis bir performans dinleteceğim. Geçen bir istek gelmişti. Şimdi ben onu bulayım, kimin gönderdiğini de okuyayım size. Mon Laferte şarkıcının arkadaşı. Pardon, şu neyi de ekleyeyim. Mon Laferte. Mon Laferte kim? Arkadaşlar bir Şilili şarkıcı. Tamara Vera bir istekte bulunmuş. Demiş ki, "Hello, today I discovered your channel and it has fascinated me. It's so interesting. I would like you to analyze the voice of Mon Laferte. She is a Chilean singer. Here I leave one of his live performances." Şimdi ben de okey dedim. Şili'den selamlar göndermiş. Biz de Şili'ye selamlar. Bu parçayı dinleyelim. İnanılmaz güzel bir renk dinledim. Çok hoşuma gitti. Müthiş bir sahne performansı. Buyurun sizi tanıştırayım. Mon Laferte bir Şilili şarkıcı. Buyurun. Bir festival performansı 2017'de. Muhtemelen çok etkileneceksiniz siz de. Sahneye şöyle bir bakalım. Kıpkırmızı bir dizayn, muhteşem bir tepe dizaynı yapılmış. Bunun dışında yukarısı çok güzel gözüküyor. O nedenle kamera aşağıda inmiş. Kıyafetlerine bakın, vokalistlerin dahil. Sürekli arkadan güller geçiyor. Şarkıcı geliyor. Ve yakıyor. Woo! Yeah! Son derece yumuşak bir rengi var girişte. Fakat bakışlar tamamen tiyatral. Baştan sona müthiş bir tiyatro performansı izleyeceksiniz. Hem şarkı söyleme hem tiyatro. Bakın. Sırf mimiklere dikkat edin. Müthiş mimik kullanıyor şarkıcı. Nefis. Omuzlar. Şarkıyı söylerken sürekli size ifade ediyor şarkıyı. Wow! Dedim ya, bugün zaten hep bu tür şeylerden gidiyoruz yani. Şimdi sahne duruşu denen şeyi eğer ki böyle hani klasik operacı duruşu gibi algılarsanız, yani o zaman bütün türleri birbirine karıştırırsınız arkadaşlar ve saçma sapan bir şey ortaya çıkar. Yani şöyle dur, efendim böyle dur, böyle dur dediğiniz zaman bir operacı yaratıyorsunuz. Fakat bu duruşa ne diyeceksiniz? Yeah. Bunun bir etkisi yok mu yani? Hayat sadece bir tek duruş üzerine mi geçiyor? Hayır. Tüm şarkı söyleme stillerinin farklı vücut davranışları vardır. Hiçbir zaman tek bir davranış yoktur. Tek bir sonuç yoktur. Her vücut hareketine, her vücut sistemine uygun sesinizi yönlendirip kullanabilirsiniz. Becerinizi geliştirebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bakın şarkıcı çalışmış, yapmış yani işte bakın. Hareketler biraz ne diyelim, cool. Dizlere çıkarken biraz kirli, hışırtılı bir renk. Giriş seslerinin çoğu falsetto. Zaman zaman göğüs sesi. Ama ifadeler, bakışlar, bu dizayn çok güzel ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani bir şarkıcının eğer yüzü, gözleri çok şey ifade ediyorsa bunu daha fazla ortaya çıkarmasında hiçbir sakınca yok. Yani şarkıcı çok güzel, Azerbaycan'da harika sohbetler ettik. Oradan yine bir örnek vereyim. Arkadaşlar kendinize bakın. Kendinizi inceleyin. Yani deyin ki, incelemekten kastım aynen güzel, bu değil. Becerilerinize bakın. Ben iyi bir şarkıcı mıyım? Veya şarkı söylemek istiyor muyum? Ben iyi bir enstrümancı mıyım? Enstrüman mı yapmak istiyorum, çalmak istiyorum? Ben iyi bir eğitmen miyim? Eğitmenlik mi yapmak istiyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Şimdi bunlar arasında kendinize en yakınını, ben bunu yapmak istiyorum, benim ruhumdan bu geliyor dediğiniz, tutkuyla yapmak istediğiniz şeyi ayırın. Bu size para kazandırır, kazandırmaz, hayatınızda sizi süründürür, süründürmez. Ama siz tutkuyla ne yapmak istiyorsanız önce ona bir karar verin. Müzik sadece, çünkü bir tek şarkı söylemekten değil, bir sürü müzikle ilgili iş var. Bunu seçtikten sonra
Kendinize bakın. Ben nasıl bir insanım? Yani sahnede nasıl durabilirim? Benim en güzel duruşum, en güzel halim nedir? Ben kendimi nasıl ifade ederim? Bakın şarkıcı size bir kıyafetinden işte dövmesine, duruşuna, gözlerinden bakışına, rujuna, saçlarından bakın her şey bir dizayn. Kendine bunu yakıştırmış ve böyle çok büyük bir enerji verdiğini düşünmüş ve bunu imaj haline getirmiş. Ama bu bazen şöyle olur. Şarkıcıya bu imaj yakışmaz. Üzerinde iyi durmaz. Bu öyle bir şey değil. Tencere kapak. Müthiş bir uyum sağlamışlar. Ben şarkıcıda bunu gördüm. Mon Laferte'de ben müthiş bir sahne enerjisi. O ve insan bunu yakaladığı zaman öyle bir ateş çıkıyor ki içinden. Hani siz bana soruyorsunuz ya hocam ya nasıl bu kadar enerjik oluyorsunuz? Çünkü ben bu işi seviyorum. Bunu çok seviyorum. Yani ben bu işi yapmaktan mutluluk duyuyorum. İçimde yaparken bir ateş çıkıyor. Ve bunu size yansıtıyorum ki siz de belki bundan etkilenirsiniz. Hoşunuza gider. Çünkü bununla hoşunuza gidecek ki siz de hayatınızda bir yere koyacaksınız bu işi. Müzik böyle bir şey çünkü. Müzik tutkuyla yapılan bir şey. Bu şarkıcı Mon Laferte kendini bulmuş, kendi ruhunu keşfetmiş ve size yansıtıyor. Karşıdan da aldığı tepki bu oluyor işte. Müthiş bir enerji alıyor. Siz de böyle yapın. Size en yakına yakışan şeyleri giyin. En yakışan şarkıları söyleyin. En yakışacak şekilde durun. Kendi karakterinizi sahneye yansıtın. Ya makyajına kadar gözlerini öyle bir göstermiş ki bakın bu göz makyajı mimiklerini çok kullanacağı için bakın göz makyajı son derece gözlere dikkat çekici. Neden göze? Gözlerim çok güzel. Bundan değil. Sürekli çünkü ifadeler gözleriyle anlatıyor. Bakın. Yüzüyle anlatıyor. O nedenle bütün makyaj bile hep o ifadelere dikkat çekici şekilde yapılmış. Bazen görüyorum çünkü mesela genç kızlar o kadar ağır sahne makyajı yapıyorlar ki. Ya bu ne ya? Ne mimiğiniz kalıyor ne bir şeyiniz kalıyor. Mimik yok. Botokslar bilmem ne aşırı yüz gezdirmeler. İfadeniz yok arkadaşlar. İfadesizsiniz. Hiçbir ifadeniz yok. Karşı tarafa bir ifade veremedikten sonra şarkıcılık nedir ya? Yani yapma bebek gibi durmayın. Erkeği kızı fark etmez yani. Yapma bebek gibi durmayın. Şarkıcılık bir doğal haldir yani. Siz şarkıcının ruhunu seversiniz. Duygusallığını, oradaki bulunma halini seversiniz. Lütfen bunun içine bir sürü saçma sapan şey katmayın. Mutlu olamazsınız. Yani salt güzellik bir değer yok. Bu şarkıcı ben dediğim zaman çok güzel kadın be diye girmiyorsunuz ki filme. Algıladığınız şeyin yansıttığını anlatıyorum size. Yani içinde başka bir şey var. Bu bir şarkıcı çünkü. Zaman zaman falsettolarda girişte hafif sürtüneler olmuş. Bunları önemsemediğimi hep söylüyorum sana. Size zaman zaman şarkıcı insandır. Bir makine değiliz. Her şey olabilir. Önemli olan o ruhun içinde durmak ve bunu çok büyük genele yaymamak. Bir iki kusur sorunsuzdur. Hepiniz için, genç şarkıcılar için de. Genç şarkılar için 3-4 kusur sorunsuzdur mesela. 5 kusur sorunsuzdur. Takmayın ya, önemsemeyin bunları. Büyütmeyin. Çünkü o zaman sahne heyecanınız çok büyür. Baş alamazsınız. Baş edemezsiniz. Çok üzülürsünüz. Hocam ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yaparsan yap. Çık söyle. Bu kadar. Şarkıcılık kusursuzluğa verilen bir ödül değildir. Kusursuzluk karşılığında alkışlanılmaz insanlar. Bunu asla unutmayın. Çok kusursuz insan vardır. Çok beğenilmeyebilir. Oo, ya şu hareketler ne güzel ya. Ne kadar ruhtan geliyor. Bayıldım. Şu. Süper. Tizlerde nasıl parladığını izleyin. Kirli, net, hafif rock performansı. Gördün? Re. Ama nasıl geldi? Hiç tahmin bile etmedik. Bunlar yumuşak kullanıyor ki. Tam açarak ağzını. Tekrar nefes. Tam tizde tekrar kuvvet. Bakın. O nota tekrar bastırarak, bu arada burada düşen kulaklığında çıkarmış solunu. Sesleri nefis, yumuşacık.
açık ağız. Öne doğru bakın, başı bakıyor. Görüyorsunuz değil mi? Amada! Kamata! Ne veriyorsa aşağı veriyor. Mikrofonu da aşağı doğru tutuyor. Vücudunu çok iyi kullanıyor şarkı söylerken. Bunu bir tiyatro oyunu gibi düşünüyorum. Harikasın. Tiyatro müthiş. Tiyatronun içine katılmış bir şarkıcılık var. Böyle nüfuz ediyor o şarkıcılık. Şarkıcılık becerisi. Ve ben dinlediğim anda böyle çok etkilendim. Çok etkilendim. Bu arada İspanyolca çok güzel ya. Çok lezzetli bir dil. Yani böyle bir garip bir dramatikliği var. Ben Arjantin şarkılarını çok severim. Tangoları çok severim. Belki ondandır, bilmiyorum. Zaman zaman falsettolar, zaman zaman kafa sesleri, zaman zaman tam sesler. Şarkıcı size bütün becerilerini gösteriyor. Şuradaki işte bu herhalde kulaklığı yana çıkarmış. Bir tanesi takılı içeride, bir tanesi dışarıda. Hem dışarıyı duymak istiyor hem içeriği duymak istiyor. Güzel bir balans peşinde. Şarkıcı neyi seviyorsa onu yapar. Sırf mimik. Müthiş. Müzik çok güzel ya. Müzik harika. İzleyici de aynı modda yalnız. Herkes aynı dramatikliğin içinde. Baksanıza şuraya. Biraz abartmış. İki bölümde de bu seste, bu notada küçük bir sürtönesi oldu. Kafa bölgesi, kafa sesiyle geçiştirdi. Tiz geliyor. Tizleri inanılmaz güzel ya. İnanılmaz lezzetli. Yani dinlemeye doyamazsınız. Çok lezzetli tizleri var. Farklı bir okuyuş stili var. O tiz sesleri çok agresif tutmuyor. Yumuşak tutup çıkıyor. Yumuşak bir tiz renk geliyor. Yani çok sert değil. Çok rahatsız edici değil. Çok yumuşak, çok lezzetli. Bu sesler sanki biraz içeri çekilerek çıkıyor gibi değil mi? Tam böyle dışarı vermiyor. Gibi. Ama tam açık ağızlığına göre mükemmel. Ve sürekli bakın vücuduyla nefesi öne eğilerek kontrol ediyor. Kaslı sol ayak kalktı. Oh my god. Sol ayak. Vücut kullanma. Diyaframdan bir destek daha. Rahat, rahat, rahat. Çok rahat. Full diyafram zaten buralar. Başka türlü çıkmaz. Oh. Bakın oradaki vücudunu kasmasına bakın. Ayak hareketi var ses çıkarmak için. Bakın. Bir. Nefes. Dağlar. Ve mimikler. Kırmızı gülleri atacaksın sahneye. O kadar güzel. Nihayet gerçek vokalli olan bir şarkı dinledik ya. Bu son dönemde arkadaşlar ne dinlesem back vokaller karaoke ya. Playback gizle gizle. Allah'ım bıkmadınız mı bundan ya? Allah rızası için Türkiye'deki ve dünyadaki bütün şarkıcılara sesleniyorum. Şu playback yapmayın artık. Ya bunun ne kadar lezzetsiz olduğunu farkında değil misiniz? Yani seyirci gözünde hiçbir inandırıcılığı yok. Müzik dinleyen insan gözünde sizi MP3'e yönlendiren bir şey bu. YouTube'a yönlendiren, download'a yönlendiren bir şey. Başka da bir şey yaramıyor. Konser izleme zevkinden uzak tutuyorsunuz. Sting'i hiç karaoke yaparken gördünüz mü? Playback yaparken. Sting'in yaptığını gördünüz mü? Neden adama insanı konserini izlemeye gidiyorlar?
Ne kadar işte son dönemde iş dijitalleşiyor, o kadar gerçeklikten uzaklaşıyor. Mon Laferte'nin back vokallerine bakın. Hafif entonasyonlar kendi içlerinde ama gerçekler ya. Gerçek ses bunlar yani. Böyle olur. Bu şarkıcılık budur zaten. Görüyorsunuz değil mi? Bunları dışarıda bırakıp bu işi insanüstü bilgisayarların yaptığı bir şeye dönüştürürseniz şarkıcıları, marşçıları hepsini çöpe atarız biz ya. O nedenle müzikten zevk almıyoruz arkadaşlar. O nedenle büyük oranda böyle konser takiplerinden zevk almıyoruz artık. Hani diyorsunuz ya eskiden daha başkaydı. Sebebi buydu işte. Canlıydı her şey. Çalıyordu insanoğlu. Tizler nefis gene. Şimdi finale gidiyorum. Bir şey diyeyim mi? Final büyüleyici. Buyurun. Geliyor. Şimdi tek nefesi burada alacak. İzleyin nereye gidiyor. Aldı. Öne doğru tuttu. Diyafram şu an sıkılmış durumda. Bakın nereye kadar gidiyor. İp gibi. İp gibi. Mükemmel. Son nefesi de, dipte kalan son nefesi de eğilerek, daha da akınarak çıkardı. Bitiyor nefesi. Çık artık. Şarkıcının mücadelesi muhteşem bir şey. Finale bakın gençler. Bak. Ne bekliyorsunuz şu anda? Söylesin istiyorsunuz değil mi? Bir laf daha bitirecek. Car diye orkestra girecek. Bak şimdi. İzleyin. Muhteşem. Oyunculuk devam ediyor. Şaheser. İzleyin. Finale bakın. Nefes aldı. Kendini ayarlıyor. Seyirciye bakıyor. Gözleri dolu. Biz de ağlayacağız. Mahvolduk. Müzik girdi. Ve geri döndü. İzleyin. Finale bakın şimdi. Döndü. Gitme. Muhteşem. Mon Laferte, Tormento isimli bir şarkı arkadaşlar. Bence muhteşem. Ben bayıldım. İşte ben böyle şarkıcıya bayılırım. Süper.